Merhaba sevgili arıcı dostları, arı severler, aynı zamanda doğa aşıkları, doğa severler. Yaklaşık 2 gün önce bu arıya kafeste ana vermiştik. Bu kovan önceki videolarımdan hatırlayacağınız anası dölsüz yumurta atıyordu. 5 çerçeveli ve 2 çerçeve yavrusunu alıp 3 çerçeve yavrusuz bırakıp buna bir tane ana arı vermiştim. Yaklaşık 2 veyahut da 3 gün önce. Öncelikle ana arıya bir bakalım. Sanki kapağı açılmış gibi. Şunu şöyle bir kapatalım. Evet, ana arımız şu an içeride. Ben bu arıyı salacağım. Evet, şöyle ana arıyı saldık. Herhangi bir saldırı yok ana arıya. Bu ana arının kabul gördüğünü düşünüyorum. Şu kafesimizi de alalım. İçindeki arıları kovalayalım. Şimdi bu şu orta kısımdaki çerçevedeydi zaten. Yoğunluk şu şekilde. Şu an ağının bir miktarı dışarıda arkadaşlar. Bu tamamen bal dolu bir çerçeve. Şu şekil. Bunu 5'ten 3'e düşürmüştük. Şimdi bu arı anayı kabul etmiş. Benim yapmam gereken iş şu: üzerine saldığım ana arı çerçevesi çok hafif ballı. 1-2 gün sonra bu çerçeveyi alıp silkeleyip tam ortadan şuraya güzel bir tane kapağlı yavru verip bırakacağım arkadaşlar. Bu arada kovanda biraz orta uyayım. Yani yine 3 çerçeve kalacak ama şu kütük gibi bal, şu da bal, şu az ballı, ortaya ballı yavrulu bir adet verdim mi top gibi baharı görür bu arı diye düşünüyorum. Bunu kapatıp diğerine geçelim. Daha önceki seferler arkadaşlar bu kovanın da arısını değiştirmiştim. Belki numaradan, videolardan hatırlayabilirsiniz. Biraz dumanımızı verelim. Şu çerçeve hafif ballı. Şu çerçevemiz yine o şekil. Bu çerçevede güzel bir bal. Şu çerçevemiz yine güzel bir bal. Aynı zamanda küçük yavrusu da var. Ama oraya herhangi bir yüksek katılma yapılmamış. 2 gün önce küçüklerini temizleyip buna da kafeste ana vermiştik. Evet. Şu şekil. Bu zamanda Kasım ayında erkek. Bunun sebebi zaten ana arıyı bu yüzden değiştirmeye gittim. Şurada doğan arımız var. Çünkü bu arı bu zamanda bu erkekleri atarsa demek ki sorun. Aslında yumurta atışı, yumurta düzeni gayet güzelmiş. Ama kışı çıkarsa dahi erken ilkbaharda
bu eski ana kesin bana sorun çıkarırdı diye düşünüyorum. O yüzden bunu değiştirdim. Sevgili arıcı dostlarım. Şu an şuna da bir bakalım. Bunda yumurta ve yavru olsa da yumurta atmamış. Hemen şu çerçeveye geçelim. Evet. Bu da o şekil doğmakta olan, şuralara bakarsak doğmakta olan arılar, kapağlılar, başka yüksük zaten yapma şansı yoktu. Şu şekil. Bunu da bir yerine bırakalım. Ama şu çerçeveyi de bir kontrol edeyim. Buradan ötesi zaten bal. İşte bu çerçeveye ışıl ışıl sırlanmış ve çamdan gelen, hala burada bal akımı devam ediyor. Az da olsa çamdan doldurmuş işte. Zaten diğer çerçevede böyledir. Bakmamıza gerek yok. Şimdi kontrollerimizi yaptık. Herhangi bir yüksük yok. Zaten 2 gün önce temizlemiştik. Şimdi ana arımızı kafesten artık bırakabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ana arımızın kapağını hafifçe propolisle de yapıştırmış. Açalım. Evet. Çok yavaş. Ana arımıza zarar vermeyelim. İşte bu ana arısı. Bu gördüğünüz arı arkadaşlar, diğerleri tipik Trakya ırkıydı. Bu da Makedon anası. Ama bu kovanın bir önceki anası da tipik Trakya ırkıydı. O yüzden kabulü nasıl olacak diye çok merak ediyorum. Yani değişik ırkta arının ana kabulü. Şöyle bir görelim. Elinden gölge yapmayıp uzaktan biraz çekersen. Evet. Şu an bunu iyi gözlemem lazım benim. Yaklaşık 2,5 gündür bu arı burada. İyi bir şekilde bakmam lazım ki şu ana arıya nasıl davranacak. Bizim de huzlar. Şimdi kardeşim sen bir yürü bakayım. Ana arı sanki kabul görmüş gibi ama emin olmam lazım. İşte ana arı burada. Yok saldırma kesinlikle, sıkıştırma yok. Onu öpüp koklama görüyorum şu an. Bu ana aramız %99,9 kabul görmüştür. Her hallerinden belli. Ana arıyı öpüp koklamalarından belli. Sıkıştırma yok falan filan. Şimdi şu kafesi yavaşça şuradan bir koparayım. Ana arı feromonlarının kokuları üzerinde diye. Evet, kafesin üstündeki arıları da aldıktan sonra ana arıyı biraz daha gözlemlesem hiç de fena olmaz. Evet, ana arımız burada. Ama bu ana arı sanki biraz acıkmış ve açık gözlü bir şey. Saldırı falan filan yok. Bu ana arı da kabul görmüş diye düşünüyorum. Şimdi şunu, ana arımız burada. Şu şekilde artık geziniyor bu. Evet. Gayet iyi bir şekilde. Şu an bunu yerine vereyim. Bu arımızı ana vererek önümüzdeki sezon için hazırladık. Bu kovanın da ana arı değiştirme olayı bitti. Buna bir füzur, yani strafor
Şimdilik bir tane bakalım. Şu an ana arı kafeslerini açmakla meşgul olduğum için fazladan çerçeveleri almadım. Şuradan 2 tane çerçeve alacağım. 2, 4, 6 köşedekini de alırsam kasar mı? 7 çerçeve dışa girecek. Aynı zamanda 2 çerçevede halen doğacak yavruları da mevcut. Şimdi şu kovanımızı da kapatalım. Videoyu sonlandıralım. Bir diğerine geçelim. Evet. Şimdi bu arımızı da kafesini açıp şöyle bir güzel ana arasını verelim. Evet, bunun şunda bal vardı. Şurasında henüz hala daha bal var. Bu balı çeksin diye almamıştık bu. Şimdi şu kafes orta kısımdadır diye düşünüyorum. Öncelikle şu arının balına olması diye bir bakalım. Bal halen gelmekte. Evet. Kafes hemen bir sonraki çerçevede. Bunda herhangi bir doğumlar olmuş. 2 gün önce de yüksükleri temizlemiştik. 2,5 gün önce. Yani doğumlar olmuş. Kütük gibi de bal yapmış. Kış hazırlığına iyi girmiş bu arımız. Sonra şuna bir bakalım. Önce şu taraftaki bir önceki eski ana arının son hizmeti şu gördüklerimiz. Şurası yine aynı. Evet. Ana arı içeride cirit atıyor. Yüksük. Dediğim gibi 2 gün önce her ne kadar temizlemiş olsak da belki gözden kaçan olmuştur diye son bir defa daha kontrol etmek bence en iyi oldu. Şurada bu neymiş? Yok bir şey. Evet. Evet. Yüksük falan yok. Şu sanırsam bakayım, evet bak bunda da yavru. Komplet yüksük falan yok. Şu arkasına bakarsak şu mesela gözümden kaçmış. İşte bu. Bu erkek gibi gözüküyor aslında ama erkek değil. Evet. Şimdi kafesli arımızı bulalım. Arılarımız fazla ezilmesin. Hiç ezilmesin. Bu zamanda bir tane arının bile kıymeti çoktu. Görüyü bırakalım. Şuraya bak. Bu kadar çok propolis yapışmış ki üzerine. Yalnız bu kafes acayip propolis varmış. Anayı çıkartamayacağız. Hop, ana burada. Evet, bu da ana kutularından. Mayıs sonu anası bu da. Bu ara arılarımda daha önce şöyle bir alayım, şunu göreyim bakayım, saldırı olacak mı? Arkaya kaçmasın, kafesimizi alalım. Daha önce oksalik asit şerit mücadelesi etmiştim yaklaşık 1 ay önce. Ama kesinlikle artık Aralık sonu Ocağın başları inşallah ana arı yumurtayı kesecek ve biz de damlama formik asitimizde varovan cahilimimizi yapabileceğiz arkadaşlar.
Evet, bu ana da kabul olmuş. Yani herhangi bir saldırı yok. Öpme var, koklama var. Şöyle biraz dolaşırsam sevgili arıcık. Şurasında kafes ezmiş. Herhangi başka bir şey değil. O yüzden bu şekilde gözükmekte. Hala gözlemlemekteyim. Gördüğünüz gibi ana arı okşanıyor, öpülüyor, koklanıyor. Bu ana arımız da kabul görmüş. Evet, geriye kalan tek şey, şu kovana yapılması gereken tek şey bu kışa hazır. Bes hiç gerek yok. Stok gayet iyi. Zengin. Burada yapılması gereken olay sadece nek damlatma, bir tane güzel varroa mücadelesi yapmak. Geri kalan her şeyi çok süper. Tabii bu benim için süper. Başkaları için bilinmez. Bunu kapattık. Aralık ayında artık nasip kısmet Aralık ya da Ocak başı tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bu kovanımıza bitmiştir. Evet arkadaşlar, bu gördüğümüz çerçeve yavrulu ama şurasından kırık, bunun değişmesi lazım. Çok az yavrusu kalmış. Bunu en son kenara çekeceğim. Balı poleni var. Artık zamanı gelince bu çerçeveyi alırım. Bu onlu bir tane kovanımızdı. Bunun bazı işte bunlar ballıdı. Bundan bir çerçeve çekmiştim. Bunun anasını da beğenmemiştim. 2018 modeldi. Bunu da değiştirmiştim. Ama sanırsam bu kovanın videosunu daha önce yaptım mı yapmadım mı hatırlamıyorum. Galiba yapmadım. Ama buna da ana ara vermiştim. Şimdi hala inat etmiş şurada. Ama içi boş. Bunu kafesi vermezden önce, hazır anayı vermezden önce yüksüklerini temizlemiştim. Şurada bir yüksük yok. Ama şu çerçeveye de bir bakalım. Şu şekil. Evet, bunda yavru yok. Yavrulu diğer kusuru olan çerçeve. Bunu en kenara alacağım artık. Değişmesi gerek. Evet, ana kafesiyle, evet, şu çerçevede. Şimdi ana arımız şurada. 2 veyahut da evet 3 gün önce vermiştik bunları. Ama saat hesabı yaparsak 2,5 gün falan. Yani 3 günde olmamızda. Şu tarafı temiz. Çok güzel yavrusu. 2 gün önce meme yüksükleri temizlenmişti. Şimdi bu çerçeve temiz. Anayı salmazdan önce şöyle şuna da bir kontrol edeyim. Bu zaten polen, bal. Gayet güzel bir çerçeve. Kütük gibi polen, bal. İşte burada sırlanmış muazzam harika bir çam balığı. Bunu yerine alalım. Şimdi ana arımızı kafesten salma zamanı geldi. Ben her zaman yaptığım ana arıları şu şekil arkadaşlar. Biraz daha önce de belirttiğim gibi kekmek koymuyorum. Şu şekil. Evet, ana arımızın kapağını açtım. Şimdi biraz bekleyeceğim. Göreyim bakayım. Artık bunu sevecekler mi, dövecekler mi? Yok, o dövme olayı geçmiş. Şu an zaten Kasım ayı. Bundan sonra da arının ana çıkarabilecek hiçbir şansı olmadığı için anayı gayet iyi bir şekilde
kabul etmişler. Evet, bu ara ana arı şöyle bir gezindi ve durakladı. Şöyle birazcık daha dokunayım ona, bir göreyim bakayım. Saldırı bir şey var mı? Kesinlikle hiçbir şey yok. Evet. Bu ana arımız da kabul görmüş. Şuradan kafesimizi alalım. Güzel bir şekilde. Şunu yerine oturtturalım. Evet. Bunu da yerine oturtturalım. Şimdi işin başka diye şu arıları buradan arılar diyorum, şu çerçeveleri buradan almıyorum. Ama önümüzdeki sefer kesinlikle şu çerçeve kırık olduğu için alınacak. Şu iki taneyi de alıp 2, 4, altılı olarak kalacak bu arı. Şimdi buna strafor bir yandan koyabiliriz. Şimdilik videoyu sonlandıralım. Strafor gidip alalım, koyalım. Sonrakine geçelim.